Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Eminim modelimizi gördüğünüzde sizler de çok beğeneceksiniz. Evet, hep birlikte bu güzel modelimizi yapalım. Modelimi sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, görüntüsü çok güzel. Muhakkak sizler de yapmak isteyeceksiniz. Evet, arkası böyle bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzü de bu şekilde görünüyor. Hep birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. Modelimizi hırkalarımızda, şapkalarımızda kullanabiliriz. Bebek eşyasında çok güzel olacaktır, emin olun. Kendiniz için de yapabileceğiniz harika bir model. Evet arkadaşlar, hazırsanız hep birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. Bu arada kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi de bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız da zilimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şişimi aldım. Üzerine ilmeklerimi atıyorum hemen. Bu arada modelimiz 6-1-6-1 diye devam ediyor arkadaşlar. İlmeklerinizi ona göre atın. 6 tane düz örgüye, bir tane ters örgüye ihtiyacımız var. Evet, şimdi bir sayacağım. Ondan sonrasında da zannedersem yeteri kadar ilmeğimi attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğim benim için yeterli. Ben şimdi size sadece bu kadar göstereceğim arkadaşlar. Bir modeli yapılışını göstereceğim. Sizler de ona göre ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Evet. Tekrardan sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmek benim için yeterli. Söylediğim gibi 6-1-6-1 diye devam ediyor. Modelimiz öyle kuruluyor arkadaşlar. İlmek sayımız öyle. Şimdi ben 1-2 sıra sadece lastik olarak yapacağım. Yapınca modelimiz dönmesin diye 2 sıra sadece bir ters bir düz şeklinde lastiğimi yapacağım arkadaşlar. Siz dilediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar lastiğimi yaptım. Modelimi kurmam için bu yeterli. Şimdi kenardan hemen ilk ilmeğimi boşalıyorum. 5 tane düz ilmek yapıyorum arkadaşlar. 4 5 tane düz ilmeğimi yaptım. İpimi öne aldım. Bir tane ters ilmek yapıyorum. 6 tane arada düz ilmek yapmam gerekiyor. 6 tane düz ilmek örelim. 6 tane. Hemen sayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane düz ilmek yaptıktan sonrasında ipimizi öne alıyoruz. Bir tane ters ilmek yapıyoruz. Ve kenardan yine 5 tane düz ilmek örerek sıramızı tamamlayalım. Sadece bir tane model göstereceğim için kenar ve orta ilmeklerini gösterdim size. Şimdi arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız arkadaşlar. Bu şekilde 4 sıra haroşa görününce, ortada ters görününceye kadar tersi ters düzü düz örelim ve sıramızı tamamlayalım. Tersi ters düzü düz örmeye devam ediyoruz. 4 sıra ön yüzünden ters ilmeğimizi sayacağız. 4 sıra saydıktan sonra modelimizi kurmamızın vakti gelmiş demektir arkadaşlar. İlk modelimizi bu şekilde kuracağız. Burası modelimizin arka yüzü arkadaşlar. Lastiğine tersin bir ters bir düz yaptım. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters gelebilir. Bunu sıkıntı etmeyin. Dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Ben sadece dönmesin diye yaptım. Modelimizin ön yüzü burası, biliyorsunuz. Bakın. Evet. 4 sıra ters ilmeğimiz oldu. 4 sıra. 4 sıra ters, 4 sıra düzümüz oldu. Şimdi hemen ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Düz ilmeklerimi 1 2 3 tane ördüm.
kenardan 5 tane düz ilmeğimiz vardı. 3'ünü ördüm arkadaşlar, bakın. 3'ünü ördüm. 4.'yü de örüp modelimi kuracağım şimdi. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4.'ünün altından şişimi karşı tarafa batırdım, doladım ve çıkartıp uzatıyorum. Çıkarttıktan sonra ilmeğimi şöyle arka yüzünden ters çevirip tekrardan sağ taraftaki şişime takıyorum arkadaşlar. Daha sonra yanındaki düz ilmeğimi örüyorum. İpi öne aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Yanındaki düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ilk uzatmamı yaptım. Aynı yere batırdım şişimi, ipimi doladım ve çıkarttım. Bakın. Burada ama uzatmayımızı yapıyoruz ve kesinlikle ilmeğimizi değiştirmiyoruz. Daha sonrasında aradaki düz ilmeklerimi 4 tane örüyorum. 6 tane düz ilmeğimin 4'ünü ördüm. Ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. ters ilmeğimin altından, bakın 1, 2, 3, 4. 4. ters ilmeğimin altından şişimi taktım, doladım ve çıkarttım. Uzattıktan sonra ilmeğimi yönünü değiştirerek sağ taraftaki şişimi örmeden takıyorum. Hemen önündeki düz ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Ve aynı yere tekrar şişimi batırıp dolayıp çıkartıyorum. Burada ama hiçbir şekilde ilmeğimizin yönünü değiştirmiyoruz. Sadece uzatıyoruz ve şişimizi olduğu gibi takıyoruz. Örmüyoruz arkadaşlar onu. Uzattık ve bıraktık. Geride kalan düz ilmeklerimizi ördük. İlk etapta bu görünüşte. Şimdi hemen modelimin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geldiğim zaman ilk ilmeğimi boş aldım. Ters olan ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeklerimi ördükten sonra hemen buradan arkadaşlar ipimi kendi önüme alıyorum. Ve şişimi, bakın, bu çıkarttığımız ilmeğin iç tarafından takıp bu şekilde örüyorum. Daha sonra yanındaki tersimi örüyorum. Ortadaki düzümü örüyorum. Tersimi ve diğer uzattığım ilmeğimi görünce bunu olduğu gibi örüyorum. İç taraftan takmıyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi örüyoruz. İpimiz kendi önümüzde ters olarak örüyoruz. Arka yüzünden bu şekilde ördük. Yine ipimizi kendi önümüze alıp çıkarttığımız ilmeğimiz ve ters ilmeğimiz. Hemen onu iç yüzünden şişimizi takıp ters ördük. Yanındaki ilmeğimizi de ters örüyoruz. İpimiz karşıda, şimdi ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpi kendi önümüze aldık. Yine ters ilmeğimizi örüyoruz. İpi kendi önümüze aldık. Çevirmeden olduğu gibi, çünkü ön tarafından çevirmiştik uzattığımız ilmeğimizi, çıkarttığımız ilmeğimizi. Hepsini ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arka yüzünü tamamladık. Şimdi hemen ön yüzünden modelimize bakalım. Bakın, harika oldu. Hemen ikinci modelimi kurmak için sıralarımı tamamlayacağım. Düzü düz, tersi ters örmeye devam ediyoruz bu sırada. İpimi öne aldım. Ortadaki bir tane tersini örüyorum. Evet. Sıramızı tamamladık. Modelimizin arka yüzüne geldik. Arka yüzünden de aynı şekilde tersi ters, düzü düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. İlmeklerimizin tamamını tersi ters, düzü düz olarak örüp sıramızı çıkalım arkadaşlar. Ve tamamladık. Evet. Evet. Modelimizin ön yüzüne geldiğimizde hemen ikinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Kenardan 3 tane düz ilmek ördüm. Ve buradan yine sayacağım. Bakın, bu defa 4 sıra tamamlamıyoruz. Bu defa sadece düzünden sayaraktan. Şimdi burada modelimizi tamamlamıştık. 1-2 sıra. 3. sırada
ön yüzüne geldiğimizde 3. sırada, çünkü bir sıra gittik, bir sıra geldik ve ikinci modeli hemen üstüne kuruyoruz. 4 sıra olarak sadece içerideki haroşadan saymamız gerekiyor. Çünkü ilk modelimizi kurduğumuzda 4 sıra saydık ve üstte kalan haroşalarımızın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oluyor. Bu 7 sıraya ihtiyacımız yok bizim. 1, 2, 3, 4. sırada yeni modelimizi kurmamız gerekiyor. Hemen 4.'yü saydım. Şişimi 4. sıranın altından taktım. İlmeğimi çıkarttım ve uzattım. Düz ilmeğimi ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Aynı yere şişimi taktım. İlmeğimi çıkarttım. Ve daha sonrasında uzatıp bıraktım. Onu da kesinlikle çevirmiyorum. Ortadaki ilmeklerimde ise düzlerimi ördüm. Son bir tane kalıyor tersle düzün yan yana olduğu. 1, 2, 3, 4 tane saydım. En altından şişimi taktım. Çıkarttım, ilmeğimi çevirdim. Tekrardan örmeden sağ taraftaki şişime takıyorum. Tersimi ördüm. Aynı yere taktım. Tersimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Aynı yere tekrar takıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Ama sadece uzatıyorum, çevirmiyorum. Bu şekilde beyaz kenarlarındaki düzlerimi de ördüm. Şimdi arka yüzünden ilmeklerimi ters olanı ters, düz olanı düz örmeye devam ediyorum. Çıkarttığım ilmeğimi iç yüzünden takıp ters ördüm. Yanındakini de ters örüyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi ördüm. Ama burada çıkarttığım ilmeğimi çevirmeden örüyorum. Çünkü ön yüzünden çevirmiştim zaten. Devam ediyoruz. İçeriden taktım şişimi. İkisini ördüm. Tersi yine ördüm. Bir tane düz, ters, çıkarttığım ilmeğimi çevirmeden ters olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ördükten sonra ikinci modelimi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen ön yüzünden göstermek istiyorum sizlere. Evet, bakın modelimiz çok güzel. Çok kendini gösteren bir model. Hemen de ilerleyen bir model arkadaşlar. Her renkte de kendini çok güzel gösteriyor. Emin olun buna. İpiniz ve şişiniz uyumlu olduğu takdirde harika bir model olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük yine bu kadar. Başka güzel modellerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.